Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Pişirmede sadece tava yeter. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif vermek istiyorum. Porsiyonluk pasta tarifi. Tarifimize hemen başlayalım. 100 gram sıvı kremayı küçük bir kabın içine alarak ısıtmaya bırakalım. Isınan kremanın üzerine 100 gram çikolata ekleyelim. Bitter çikolata kullandım. Eridikten sonra altını kapatarak soğumaya bırakalım. 3 adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Karıştıralım. İki su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 paket kakao, 1 çay bardağı da ılık suyu azar azar ekleyerek homojen olana kadar karıştıralım. Hazırladığımız kek harcını iki eşit olacak şekilde bölelim. Krep tavasını önceden ısıtalım. Çok az yağ ile her tarafını yağlayalım. Kek harcının yarısını tavaya dökerek yayalım. Kısık ateşte arkalı önlü olacak şekilde pişirmeye bırakalım. Kreması için 1 paket pastacı kreması 1 su bardağı süt ile çırpılır. Yarım paket Hindistan cevizi ekleyerek karıştıralım ve sıkma poşetinin içine alalım. Dilerseniz pasta kreması da kullanabilirsiniz. Pişen kekimizi ters çevirerek diğer tarafı da kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Pişen kekimizi servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım ve kalan kek harcımızı aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Evet, spatula yardımıyla ters çeviriyorum ve diğer tarafı da pişirerek keklerimizi soğutmaya bırakalım. Çay bardağı yardımıyla yuvarlak keselim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kek parçalarını mutfak robotunun içine alarak un haline gelene kadar çekelim. Evet, bir miktarını servis tabağına alalım. Kek parçalarını arkalı önlü olacak şekilde süt ile ıslatalım. Tam orta kısmına krema sıkalım.
İki keki birleştirelim. Kenarlarına kalan kremayı sıkarak sürelim. Evet, kenarlarını kek kırıntılarına bulayalım ve servis tabağına alalım. Üzerine hazırladığımız, soğuttuğumuz ganajı dökelim. Eritilmiş beyaz çikolata sıkalım. Kürdan yardımıyla ebru deseni verelim. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Buzdolabına kaldırarak soğutmaya bırakalım. Kalan kek kırıntılarını geniş bir kabın içine aldım. Kalan ganaja da biraz süt ilavesi yaparak ısıttım. Azar azar ekleyerek hamur haline gelene kadar elimle yoğuruyorum. Biraz da fındık kırığı ekledim. Daha sonra parçalar kopartarak videodaki gibi şekil veriyorum. Üzerine benmari usulü erittiğim çikolata ile kaplıyorum. Buzdolabına kaldırarak çikolatası donana kadar bekleyelim. Donduktan sonra üzerine kalan beyaz çikolatayı şerit halinde sıkalım. Evet, tekrardan buzdolabına kaldırarak üzerindeki çikolataları donana kadar bekletelim. Çikolataları donduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz artık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.